Selamlar millet. Bugün sinema tarihinin belki de en yürek burkan, en sarsıcı kardeşlik hikayelerinden birine inanılmaz derin bir dalış yapıyoruz. Ben her zamanki gibi enerjik rehberinizim ve hazırlıklı olun çünkü bu sıradan bir inceleme falan değil. Karşımızda fedakarlığın ne demek olduğunu kelimenin tam anlamıyla iliklerimize kadar hissettiren Mommo var. Eğer hazırsanız hemen başlayalım. Gerçekten düşünmenizi istiyorum. Terk edilmiş iki küçücük çocuk nasıl hayatta kalır? Hikayemizin tam kalbinde henüz 7 yaşındaki minik Ayşe ve onun 9 yaşındaki abisi Ahmet var. Anneleri vefat etmiş, yetişkinlerin o koca dünyası onları kelimenin tam anlamıyla yüzüstü bırakmış. Neden mi? Çünkü babaları gidip başka bir kadınla evlenmiş ve kendi öz çocuklarının yüzüne bile bakmıyor. Bu iki küçük ruh, yaşlı ve aynı zamanda sakat olan, yani onlara fiziksel olarak tam anlamıyla bakamayan dedeleriyle yaşamaya çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Henüz 9 yaşındaki bir çocuk böylesine acımasız bir dünyada nasıl nefes alabilir? İşin aslında en ilginç ve bir o kadar da trajik tarafı tam da filmin isminde gizli. Momo. Peki nedir bu Momo? Çocukların evin bodrumunda saklandığına inandıkları tamamen hayali bir yaratık bu. Ama buradaki o trajik ironiye dikkat edin, çocuklar bu bodrumdaki uydurma canavardan ölesiye korkuyorlar ama asıl canavarlar her gün yüzleştikleri o sert gerçeklikte saklı. Üstelik Ahmet, kendisi de bu yaratıktan çok korkmasına rağmen küçük Ayşe'nin Momo'dan korkmaması için elinden geleni yapıyor. Çünkü biliyor ki yukarıdaki hayatta o merhametsiz üvey anneleri var, kendi çocuğu olmasına rağmen bu çocukları kesinlikle istemeyen, onlara zerre sevgi göstermeyen bir üvey anne. Yani anlayacağınız gerçek canavarlar kesinlikle bodrumda değil, tam da aralarında dolaşıyor. Karşımızdaki şu çılgınca duruma bir bakar mısınız? Bir tarafta silik karakteri yüzünden yeni eşinden tir tir titreyen, çocuklarını dedelerinin evinde bile ziyarete gitmeyen biyolojik bir baba var. Hatta bu adam işi o kadar ileri götürüyor ki Ayşe ve Ahmet'i bir yuvaya vermeye bile kalkışıyor. Neyse ki yaşlı dede çıkıp ölene kadar buna asla izin vermeyeceğini söyleyerek resti çekiyor. Tabii tüm bunların farkında olan Ahmet ise babasından o kadar haklı bir şekilde nefret ediyor ki. Peki diğer tarafta kim var? Kardeşine hem ağabeylik, hem babalık, hem de annelik yapan 9 yaşında dev gibi bir yürek, annelerini kaybetmenin o tarifsiz acısı ve babalarının onları bir çöp gibi kenara atması Ahmet'i yaşından çok ama çok daha olgun davranmaya mecbur bırakmış durumda. Bölüm 1. 9 yaşında bir baba. Şimdi Ahmet'in omuzlarına binen o inanılmaz yüke bir bakar mısınız? O her gün tek bir kevime bile şikayet etmeden Ayşe'nin saçlarını tarıyor, yemek hazırlıyor, onunla oyunlar oynuyor, gidip Ayşe'ye kendi elleriyle salıncak yapıyor, onu hamama götürüp banyo yapmasını sağlıyor. Hatta bilirsiniz çocuklar acımasızdır, arkadaşları onunla dalga geçse de o futbol oynamayı falan tamamen es geçip sadece Ayşe ile vakit geçiriyor. Niye? Ayşe'ye o anne baba yokluğunu hissettirmemek için çırpınıyor resmen. Kendi hayatından, kendi çocukluğundan vazgeçip sadece kardeşini düşünen tam bir fedakarlık abidesi var karşımızda. Bu fedakarlığın nasıl adım adım inşa edildiğini o meşhur dere sahnesinde çok net görüyoruz. Bir gün derede oynarken Ayşe suya düşüyor ve bütün elbiselerini ıslatıyor. Ahmet anında hiç düşünmeden devreye giriyor. Ayşe'nin elbiselerini kuruması için asıp kendi üzerindeki kuru elbiseleri çıkarıp kardeşine giydiriyor. Ama maalesef buna rağmen Ayşe üşütüyor ve karnı ağrımaya başlıyor. Peki Ahmet ne yapıyor dersiniz? Tıpkı rahmetli annesinin eskiden ona yaptığı gibi ateşte bir tuğla ısıtıp Ayşe'yi usulca onun üzerine oturtuyor. İnanılmaz saf bir şefkat örneği değil mi? Ama işte sonra, insanın içini paramparça eden o an gelir ya, Ayşe o tuğlanın üzerinde otururken tesadüfen babasını görüyor. Çocuk işte hemen koşarak yanına gidip karnının ağrıdığını söylüyor. Küçücük bir kız çocuğu babasından sadece ama sadece ufacık bir şefkat bekliyor. Karşılığında aldığı cevap ise buz gibi inanılmaz acımasız. Çıplak ayakla dolaşırsan ağrır tabii. Bu sert, ruhsuz cevap karşısında Ayşe'nin dünyası başına yıkılıyor resmen. Babasından beklediği o sevgiyi bulamamanın verdiği o ağır, ezici kırgınlıkla başını çeviriyor ve sadece ağabeyi Ahmet'e bakıyor. İkinci bölüme geçiyoruz. Acı gerçekler ve geçici umutlar. Neyse ki hayat tamamen karanlık değil. Dedeleri dışında onlara iyi davranan tek bir akrabaları var. İstanbullu bakkal. Bu gerçekten iyi kalpli adam çocuklara çikolatalar, sakızlar, dondurmalar veriyor, onları motosikletine bindirip gezdiriyor, yüzlerini güldürmeye çalışıyor. Ama şuna dikkat edin lütfen. Burada bile o çarpıcı gerçeği yüzümüze çarpıyor film. Ahmet burada bile o fedakar abiliğinden vazgeçmiyor ve bakkalın kendisine verdiği çikolataları da alıp Ayşe'ye yediriyor. İşte bu muazzam, koparılamaz bağ her yerde karşımıza çıkıyor. Ahmet, Ayşe ile sürekli beraber. Onu bir saniye, evet tek bir saniye bile yalnız bırakmıyor.
Ellerini hiç bırakmadan birlikte annelerinin mezarına gidip su döküyorlar, birlikte köyün camisindeki o yaz Kur'an kursuna gidiyorlar. Buradan şunu o kadar net anlıyoruz ki Ahmet, Ayşe'nin bu koca dünyadaki tek dayanığı, en değerli varlığı. Fakat gerçek hayatın o soğuk yüzü peşlerini bir türlü bırakmıyor. Dedeleri çok yaşlı ve hasta. Bir umut ışığı doğuyor. Almanya'da yaşayan teyzeleri, çocukları mektupla yanına almak istediğini haber veriyor. Oh be diyorsunuz değil mi? Her şey nihayet düzelecek. Ama hayır. Maalesef o soğuk bürokratik engeller ve bir türlü aşılamayan yasal sorunlar yüzünden teyzenin bu isteği kursağında kalıyor, gerçekleşemiyor. Başka hiçbir seçeneği kalmayan tamamen çaresiz dedenin eli kolu bağlanıyor. 3. bölüm Yürek Burkan Veda, o trajik ayrılık anı. Çaresizliğin dibine vuran dede, Ayşe'yi şehirli, yabancı bir aileye evlatlık vermek zorunda kalıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki Ayşe'nin abisinden gördüğü o saf şefkati, o evde bir daha asla bulamayacağı o kadar kesin ki. Nereden mi biliyoruz? Evlatlık edinen bu ailenin şu korkunç taleplerine bir bakın. Köyden gelen elbiseler bırakılacak ve bit olur endişesiyle o küçücük kızın saçları tamamen kesilecek. Ayşe daha o eve adımını bile atmadan daha ilk saniyeden hor görülmeye, dışlanmaya başlanıyor. Ve işte o kahredici ayrılık anı, filmdeki o son sekans adım adım şöyle gelişiyor. Dede, Ahmet evdeyken Ayşe'den asla ayrılamayacağını, Ahmet'in dünyayı yakacağını çok iyi biliyor. Bu yüzden o acı hileye başvuruyor. Önce Ahmet'i yağ çektirmesi gerektiğini söyleyerek tamamen yalan bir bahaneyle evden uzaklaştırıyor. O gider gitmez gözünü bile kırpmadan acımasızca Ayşe'nin saçlarını kesiyor ve onu o şehirli, yabancı ailenin arabasına teslim ediyor. Tam bu sırada filmin o duygu yüklü zirve noktası yaşanıyor. Ayşe, yavaş yavaş hareket etmeye başlayan o yabancı arabanın arka camından dışarı bakarken abisinin bisikletini görüyor. Ve o masum, çaresiz, insanın boğazını düğümleyen ses yankılanıyor. "Abi, abi." Kardeşinin sesini duyan Ahmet, saniye bile düşünmeden dükkandan fırlıyor. Bisikletine atlıyor ve tozlu köy yolunda hızla uzaklaşan arabanın peşinden deliler gibi umutsuz bir takibe başlıyor. Ama yetişemiyor. Araba köyden çıkıyor, hızlanıyor ve gözden kayboluyor. Hayattaki tek varlığı, üzerine titrediği yaşından büyük fedakarlıklarda bulunduğu canı kardeşini kaybeden Ahmet, o tozlu köy yolunda bisikletiyle yapandız kalıyor. Şimdi bu soruyu doğrudan size soruyorum. Ahmet'in o tozlu yoldaki yalnızlığı bir insanın başka bir insan için neleri göze alabileceğini size nasıl hissettirdi? Gerçek fedakarlık tam olarak bu mu sizce? Eğer sinemanın bu en gerçekçi, en derine inen hikayelerini böyle detaylı bir anlatıyla dinlemeyi sevdiyseniz hemen şimdi bu incelemeyi beğenin, yorumlara inin ve düşüncelerinizi benimle paylaşın. O tozlu yol, o son sahne sizde ne hissettirdi? Ve elbette bu tarz derinlemesine viral olmaya aday sinema analizlerinin devamı için kanala abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sinemayla kalın, hoşça kalın.